Merhaba arkadaşlar, Hisselong YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazar günü olduğu gibi kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri analiz ediyoruz. Cumartesi günleri ise orta ve uzun vadede kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri hep birlikte filtreliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izlememiş olanlar yorumlar kısmında linkini bulabilirsiniz. Özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir strateji uyguluyoruz. Şimdi bu videomuzda öncelikli olarak endeksimizin analizini yapacağız. Daha sonrasında geçtiğimiz günlerde mevcutta listemize eklediğimiz hisselerin son durumlarını değerlendireceğiz. Ve sonrasında da bu hafta 3 yeni hisse daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bunları inceleyeceğiz ve listemize ekleyeceğiz ve ardından da videoyu tamamlamış olacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır ve ayrıca şu duyuruyu yapmak istiyorum. Katıl üyelerimize özel her gün akşam kapanışa doğru böyle 6'ya 10 kala paylaşımlarda bulunuyorum arkadaşlar. Kendim bizzat alım satım yaptığım hisseleri katıl üyelerimize özel paylaşıyorum. Böyle örnek göstermek gerekirse son 5 güne baktığımızda ne demişiz? Koç Holding short pozisyon açtım. Vestel short pozisyon açtım. Arkasından herkese açık bir endeks paylaşımında bulunmuşum. Yine bazı hisselerde paylaşımlarda bulunmuşum. Bunları herkese açık paylaşımda bulunuyorum. İstek yazdığınız hisselere topluluk sekmesinde paylaşımda bulunuyorum. Bakın sonra üyelerimize özel Oyak Çimento'da long pozisyon açtığımı yazmışım. İş Bankası ve Vakıfbank'ta long pozisyon açtığımı yazmışım. Yine üyelerimize özel Astor'da long pozisyonumu kapattığımı yazmışım. 3 gün önce yazmışım arkadaşlar bunu. Sonrasında düşüşler geldi zaten. Yine 3 gün önce Odaş, Petkim ve Şişecam hisselerine short pozisyon yani düşüş yönlü pozisyon açtığımı yazmışım arkadaşlar. Bu pozisyonları Viyop'ta açıyorum. Bazı arkadaşlarımız bazı hisselerde değerlendirme yapmamı istemişti. Onları da topluluk sekmesinde herkese açık bir şekilde yayınladık. Devam edelim. Bakın son 2 gün önce İş Bankası ve Turkcell'de long pozisyonlarımı kapattığımı yazmışım. Yine 2 gün önce TSKB'de long pozisyon açtığımı yazmışım. Sonrasında Sahol ve TSKB long pozisyonlarımı kapatmışım. Ve Arçelik hissesine short pozisyon açmışım arkadaşlar. Cuma günü itibariyle. Evet, bu şekilde örnek olarak gösterebilirim. Sizler de bu paylaşımları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ayrıca katıl abonesi olarak kendi alım satımlarımı paylaştığım ekrana da ulaşabilirsiniz. Evet, endeksimizin analizine geçtiğimizde 10.121 seviyesini defalarca söyledik arkadaşlar. Bu seviyeyi bir türlü geçemiyoruz. Bakın daha önce 9-10 Aralık tarihlerinde kırmaya çalıştı, başaramadı. Daha sonra 6 Ocak'ta kırmaya çalıştı, başaramadı ve daha sonra 23-24 Ocak tarihlerinde denedi, başaramadı ve sonrasında da yine 29 Ocak ve 30 Ocak'ta deneyip yine başaramadığını görüyoruz. Yönünü aşağı çevirmiş durumda. Grafiğimizde kırmızı eğri olarak gördüğünüz 2 saatlik Kaufman hareketli ortalaması, mavi eğri olarak gördüğünüz 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması, siyah eğri olarak gördüğünüz ise günlük Kaufman hareketli ortalaması. Şu anda 2 saatlik ve 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamalarının altında bir kapanış geldi. Önümüzdeki dönemde günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 9.900 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa tekrardan 9.619 seviyelerine ya da 9.612 seviyelerine düşüşler görülebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. 10.121 seviyesi yukarı yönlü kırılmadıkça yeni girişler için çok uygun bulmuyorum. Bu kırılım gerçekleşirse şurada Nadara Evasyan indikatörümüzün üst seviyeleri var. Bakın kesik yeşil çizgiler 10.400 seviyelerinde. Buralara doğru ilk etapta bir hareket görebiliriz. Burada bir dirençle karşılaşabilir. Orayı geçtikten sonra ise 10.822 seviyesi hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. Şimdi Garanti Bankası'na geçtiğimizde Garanti Bankası'nda alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %6.53'lük karlılığımız var. Son kapanış günlük kapan hareketli ortalaması olan 128.3 seviyesinin altında geldi. Bir gün daha düşüşle kapanış yaparsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde 114.4 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Şu anda 131.1 seviyesi artık direnç seviyesi olarak çalışacaktır. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırması lazım ki
tekrardan 151,5 seviyeleri hedef seviyemiz olsun. Bakalım pazartesi gününde tekrar düşüşte bir kapanış geliyorsa stop olmak lazım. Tap gıda hissesine geçtiğimizde burada da kısa vade için yaptığımız analizde alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %5,19'luk karlılığımız var. Tap gıda hissesini ayrıca orta ve uzun vadeli stratejimizde de topluyorduk arkadaşlar. Bakın en son Ekim 2024 döneminde toplamalarımızı yapmışız ve uzun vadede şu anda %18,91'lik güzel bir karlılığımız var. Şunu şimdilik silelim, kafamızı karıştırmasın. Uzun vadeli stratejimizi izlememiş olan arkadaşlar yorumlar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuraya da kartını bırakayım. Buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz. Şu anda %5,19'luk karlılığımız var dedik. Yükseliş regresyon kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Şu an herhangi bir problem yok. Takip etmemiz gereken seviye 159,8 seviyesi. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar günlük kapan hareketli ortalamasını takip edebilir. O da 156,1 seviyesinde. Bu seviyenin aşağı yönde kırılmasıyla 147,6 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Şu an bulunduğumuz seviyeden veya kanalın dip seviyeleri olan 159,8 seviyesinden desteğini alıp tekrar yönünü yukarı çevirirse tekrardan 169,2 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Bu seviye yukarı yönlü kırılmasıyla 179,5 seviyesi hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Halkbank. Halkbank hissesinde alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %22,55'lik karlılığımız var. Gayet güzel. Burada belirlemiş olduğumuz bir direncimiz vardı. Hedefimiz vardı. 19,86 seviyesi. Bu seviyede yukarı yönlü kırılmış gözüküyor. Hatta Cuma günü oraya kadar düşmüş ve oradan desteğini de almış gözüküyor. Şu anda önümüzdeki dönem için 23,32 seviyesi hedef seviyemiz arkadaşlar. Birlikte takip edeceğiz. 19,86 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa da stop olmak gerekir. Böyle bir durumda 18,66 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar 18,66 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olabilirler. Böyle bir durumda ise 17,66 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Evet, Migros hissesine geçtiğimizde burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %9,35'lik karlılığımız var. Gayet güzel. 585 seviyesini hedef seviyesi olarak vermiştik ve 585 seviyesinde Cuma günü kapanışını yaptığını görüyoruz. Eğer ki bu seviye yukarı yönlü kırarsa önümüzdeki dönem için hedef fiyat çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Şu anda takip etmemiz gereken seviye 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması olabilir diye düşünüyorum. 565,4 seviyesinde arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar günlük Kaufman hareketli ortalamasını takip edebilirler. O da 545,9 seviyesinde. Bu seviye kırılıyorsa stop olmak gerekir. Evet, bir diğer hissemiz Yapı Kredi. Yapı Kredi hissesinde stop olduk arkadaşlar. 29 Ocak çarşamba günü yapmış olduğum değerlendirme videosunda 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının altında kapanış geldiğini söylemiştim. Düşüşün devam etmesi durumunda stop olmak gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Perşembe günü de düşüşle kapattı. %2,63'lük karlılıkla bu hissede stop olduk ve karımızı aldık. Sonrasında da düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Henüz satmamış olan arkadaşlar pazartesi gününde takip edebilirsiniz. Pazartesi gününde düşüşte kapanış geliyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bu hisseyi de aynı şekilde uzun vadeli stratejimizde toplama yapmıştık. Böyle baktığımızda Ekim ayında toplamıştık arkadaşlar ve bu stratejiye yani uzun vadeli stratejiye göre de %23'lük karlılıkla dünkü videomda bu hisseyi de listemizden çıkardık ve satışını gerçekleştirdik. Kısa vade içinde satışımızı gerçekleştiriyoruz ve listemizden çıkartıyoruz. Evet, bir diğer hissemiz Sahol. Sahol hissesinde alım yapılabilir dedikten sonra ilk hedef olarak 104,6 seviyesini vermiştim arkadaşlar. 104,6 seviyesini defalarca denedik. Şurada 1, şurada 2, şurada 3. Sonrasında 30 Ocak'ta 4. kez denedik ve maalesef kırmayı başaramadık. Geçmeyi başaramadık ve tekrar yönünü aşağı çevirdi. 4 saatlik Kaufman hareketli ortalamasının altında kapanış geldi. Ben burada stop oldum arkadaşlar. Stop olmamın gerektiğini düşünüyorum. %2,15'lik zararla stop olduk. Şu an kapanış yaptığı seviye 99,90 seviyesi. Bir destek seviyesi. Buradan tekrar desteğini alıp yönünü yukarı da çevirebilir. Henüz satmamış olan arkadaşlar bu seviyede takip edebilir. Altında da 97,04 seviyesinde günlük Kaufman hareketli ortalaması var.
Daha önce günlük kapanma hareketli ortalamasının altında bir gün kapanış yapıp tekrar yönünü yukarı çevirdiğini de gördük. 2 defa gördük bunu bakın. Bu yüzden günlük kapanma hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılmadığı sürece yükseliş trendi sona erdi diyemiyoruz. Günlük kapanma hareketli ortalamamız 97.04 seviyesinde. Ben sağ listesini listemizden çıkartma taraftarıyım ama dediğim gibi henüz satmamış olan arkadaşlar bekleyebilirler de. Aselsan listesine geçtiğimizde burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %20.68'lik gayet güzel bir karlılığımız var. Takip seviyemiz günlük kapanma hareketli ortalaması 85.66 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durum gerçekleşirse 76.60 seviyesine doğru düşüş beklerim. Şu anda hedef seviyemiz 94.10 seviyesi. Bu seviyeye doğru yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii 85.66 günlük kapanma hareketli ortalaması da aşağı yönde kırılırsa stop olmakta fayda var dedik arkadaşlar. Oyak Çimento listesine geçtiğimizde Oyak Çimento listesinde de yükseliş regresyon kanalı içerisinde hareketle devam ediyordu. Daha az riske girmek isteyen arkadaşlar bu regresyon kanalı aşağı yönde kırılıyorsa yani şu bölgelerde ise satış yapabilir dedik. Daha fazla riske girmek isteyenler ise 24.68 seviyesi aşağı yönde kırılıyorsa stop olunabilir dedik. Bu seviyede aşağı yönde kırıldı. Hem kanal aşağı yönde kırıldı hem de Fibonacci direncimiz aşağı yönde kırıldı. Şu anda %1.51'lik karlılık içerisindeyiz. Bu karlılıkla satışımızı gerçekleştirip listemizden çıkartıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde 22.60 seviyelerine düşüşler görülebilir. Oyak Çimento listeden çıkartıyoruz. Evet, Astor listesine baktığımızda Astor listesini şu bölgede 30 Ocak tarihinde stop olduğumu katıl üyelerimize özel topluluk sekmesinde paylaşmıştım arkadaşlar. Arkasından düşüş geldi. Cuma günü kapanışı itibariyle hisse sata döndü arkadaşlar günlük grafikte. Stop olduğum tarihte %1.63'lük karlılıkla kısa vadeli stratejimizde bu hisseden çıkmış oldum. Uzun vadeli stratejimizde ise henüz satmadık. Uzun vadeli stratejimi izlememiş olan arkadaşlar açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Uzun vadeli stratejimizde şu anda %76'lık karlılık içerisindeyiz. Ekim ayında yaptığımız toplamalarla. Evet, bir diğer hissemiz TSKB. TSKB hissesinde de alım yapılabilir dediğimiz bölgeden şu anki seviyeye %1.79'luk karlılık içerisindeyiz. Perşembe günü şurada 13.71 seviyesinde bir direncimiz vardı ve üzerinde güzel bir kapanış yaptı. Cuma günü ise tekrar düşüş geldi arkadaşlar. Pazartesi günü tekrar düşüşle bir kapanış görüyorsak top olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmiş olacak. Şu anda %1.79'luk karlılık içerisindeyiz. Pazartesi günü düşüş gelirse önümüzdeki dönemde 13.15 seviyelerine düşüşler görebiliriz. Daha fazla riske girebilirim diyen arkadaşlar günlük kapanma hareketli ortalaması 13.11 seviyesinde. Bu seviyeyi de takip edebilir. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa yükseliş trendi sona ermiş olur ve böyle bir durumda 12.66 seviyelerine doğru düşüşler bekleyebiliriz. EKGO hissesine geçtiğimizde bu hisseyi geçtiğimiz haftaki Pazar günkü videomda söylemiştim. Bu hisseyle birlikte EİS Eczacıbaşı hissesini söylemiştim arkadaşlar. EİS Eczacıbaşı hissesinde bir koşul koymuştum. Belli bir direnç seviyesi vardı. Bu direnç seviyesinde olası bir yükselişte geçerse alım yapılabilir demiştik. Pazartesi günü düşüş geldiği için zaten hiç alım yapmamış olduk. EKGO hissesinde ise pazartesi günü alımımızı yaptık ve şu anda %4.59'luk karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. 14.91 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerindeyiz. Önümüzdeki dönemde 16.20 seviyesine doğru yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Top seviyesi olarak 14.91 Fibonacci seviyesi belirlenebilir. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 13.88 seviyesine doğru düşüşler görülebilir arkadaşlar. Evet, şimdi bu hafta ekleyeceğimiz 3 hisseye geldi sıra. Hemen bunlar nelermiş hızlıca bakalım. Evet, ilk hissemiz Yeotek. Evet arkadaşlar, Yeotek hissesi baktığımızda hem 2 saatlik hem 4 saatlik hem de günlük kapanma hareketli ortalamasının üzerinde. Günlük kapanma hareketli ortalamamız siyah eğri. 4 saatlik kapanma hareketli ortalamamız mavi eğri. 2 saatlik kapanma hareketli ortalamamız ise kırmızı eğri. Üçünün de üzerinde bir kapanış yapmış oldu arkadaşlar. Tekrardan 56.15 seviyesindeki Fibonacci direncini bir hareket görebiliriz. Fakat günlük kapanma hareketli ortalamamız 52.82 seviyesi aşağı yönde kırılırsa bu sefer de stop olmak lazım. 52.82 günlük kapanma hareketli ortalamasının hemen altında 51.85 bölgesinde bir desteğimiz daha var. Bu bölgede aşağı yönde kırılıyorsa önümüzdeki dönemde
46.68 seviyelerine düşüşler görülebilir. Eğer ki 56.15 seviyesi yukarı yönlü kırılabilecek olursa bu sefer de 60.40 seviyesi hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. 56.15 seviyesine gelip buradan geri döndüğünü görüyorsak da yine de stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Aksen. Aksen hissesinde geçtiğimiz hafta düşüşler vardı. Günlük Kapanma hareketli ortalamasına kadar gevşediğini, buradan bir destek aldığını görüyoruz. Günlük Kapanma hareketli ortalamamız 40.47 seviyesinde. Şu anda 2 saatlik Kapanma hareketli ortalamasını henüz yukarı yönlü geçebilmiş değil. 41.19 seviyesinde. Bu 41.19 seviyesinin üzerine geçtiğini ve 2 saatlik kapanış yaptığını görüp ondan sonra da yeni alıma girebilirsiniz. Ya da direkt pazartesi günü açılışta da yeni alıma girip, ama 40.47 günlük Kapanma hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılırsa top olacak şekilde de yeni alıma girebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki bu kırılım gerçekleşirse 38.68 bölgesine doğru düşüşler görebileceğimizi düşünüyorum. 40.47 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece önümüzdeki dönemde tekrardan 42.72 seviyesine doğru bir hareket gelmesini bekliyorum arkadaşlar. 42.72 seviyesinde yukarı yönlü kırarsak 45.66 seviyesi hedef seviyemiz olacak. Evet, son olarak Turkcell hissesine bakıyoruz. Turkcell hissesinde baktığımızda yine aynı şekilde 2 saatlik, 4 saatlik ve günlük kapanma hareketli ortalamalarının üzerindeyiz. Dirençle karşılaştığımız bir bölge var. 108.4 direnci. Bu seviyeyi yukarı yönlü kırarsak, üzerinde 2 gün yükselişle kapanış yaparsak hedef seviyemiz 115.5 seviyesi olacak arkadaşlar. 108.4 seviyesinin üzerinde 2 gün üst üste yeşil bir mum, yükseliş mumu görürsek ancak o zaman burada yeni giriş düşünülebilir diyorum. Bu koşul gerçekleşmeden yeni alım yapılmasını önermiyorum arkadaşlar. Uzun vadeli stratejimizde yine Turkcell hissesinde de toplamalarımızı yapmıştık. Ve baktığımızda Eylül ayında toplamışız arkadaşlar. Ve günümüze kadar geldiğimizde %21.23'lük karlılık içerisindeyiz. Uzun vadeli stratejimizi izlememiş olan arkadaşlar için yorumlar kısmına linkini bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hafta ortası çarşamba günü tekrar güncel bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Bu videoları kaçırmak istemeyen arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.